2 yufkadan hazırlanan kolay böreğimi sizlere öneriyorum. Gerçekten 5 dakikada hazırlanıp çay demleninceye kadar hazır oluyor. Hepinize afiyet olsun. Eğer bu güzel böreğimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yazmayı unutmayınız. Şu güzelliği görmenizi istiyorum. Merhaba arkadaşlar. Selvi'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere bayramdan 2 adet yufkam kalmıştı. Yaklaşık 4 günlük şu şekilde temiz bir poşete koydum. Aralarına da bu şekilde kağıt havlu koyarsanız yufkanız, bakın bu 4 günlük bir yufka, bayat bir yufka ama hiçbir şey olmadı. Tabii ki artan ürünlerimizi ziyan etmeyeceğiz. Şimdi sizlere 2 yufkadan çok güzel şık bir börek tarifim var. Bu şekilde yufkalarım hazır. 2 adet yumurtam var. 1 bardak zeytinyağını içine ilave ediyorum. Bakın bu bardaktaki kalan yağım ziyan olmasın diye böyle yapacağım tepsiye bu şekilde ters çeviriyorum. Bu yağ da yeterli oluyor tepsimi yağlamak için. Daha sonra 1 çay bardağı sütüm var. Açıklama bölümünde tam ölçülerini yazıyorum. Lütfen okuyunuz. 3 ürünü, sıvıyı birlikte güzelce çırpıyorum. Bardaktan dökülen yağla tepsimi güzelce yağladım. Hazır. Daha sonra yufkamı tam ortasına bu şekilde bırakıyorum. Şöyle hafif biraz kırışık bırakın. Şöyle. Bol bol olsun. Kıvırcık kıvırcık olsun. Hani su böreğinde bu şekilde yapıyoruz ya. Bakın. Şimdi ikinci yufkamı bakın parçalayarak, gelişi güzel parçalıyoruz. Eğer yufkalarınızı saklarken arasına kağıt havlu koyarsanız kesinlikle yufkalarınız bayatlamıyor. Bu şekilde bakın ne kadar güzel oluyor. Şimdi alt zemine hazırlamış olduğumuz sostan iyice karıştırdık ve döküyoruz çok az. Şöyle elimle yapacağım bugün ben. Fırçam da var ama biraz şu kıyılarını alayım. Her yerine sıvıdan geçsin. Daha sonra parçalamış olduğum ve ikinci parçaya da şu şekilde ilave ediyorum yufkamı. Peynirim çok tuzsuz. O yüzden 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Peynirlerimi büyük kaba aldım arkadaşlar. Size de göstermek istiyorum. Tuz, çökelek veya lor peyniri, bir de rendelenmiş kaşar. Çünkü bu diğer peynirim çok yağsız olduğu için çok lezzetsiz oluyor. Ben içerisine biraz kaşar rendeliyorum. Taze kaşar. Siz dilerseniz koymayabilirsiniz. Ama güzel oluyor. Biraz hafif eriyor kaşar. Tekrar bir kat koyduğumuz yufkanın üzerine biraz sos ilave ediyorum. Şöyle gelişi güzel. Tekrar sıvıdan ilave ediyorum. Hatta döküveriyorum kolay olsun diye. Çünkü ne kadar sıvı bol olursa çok lezzet artıyor ve yumuşacık oluyor, su böreği gibi. Bu şekilde hazır. Şimdi peynirimi ilave ediyorum. Bu ara kat. Peynir tercihi size ait. Dilediğiniz peyniri koyabilirsiniz. Peynir bu şekilde çok görünüyor ama şimdi kaşar eriyecek, azalacak. Kenarlarında iyice peyniri yerleştiriyoruz. Şimdi lezzetlenmesi için tekrar bu sıvıdan şöyle üzerine gezdirin. Bunu mutlaka yapın.
Yoksa peynir kurkur olur. Şöyle kıvırcık koyarsanız su böreği gibi daha iyi oluyor. Tekrar sıvıdan koyayım. Kuru katı kalmasın arkadaşlar. Ona özen gösterelim lütfen. Şimdi kalan parçaları artık kapıyoruz. Dökeceğim. Elinizde de şekil verebilirsiniz şu. Evet, bu şekilde susamlıyoruz. Fırına gidiyor. 180 derece fansız fırına pişmeye gidiyor. Pratik böreğimiz. Böreğim pişmeye başladı. Tam kızarmadı. Kızarınca alacağım. Yalnız üst kata rafa koymadım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Alt kattan bir üstüne koydum. Şimdi borcamda altını zor kızarttığı için her videomda söylüyorum ama ortak kata koyarsanız altı kızarmaz. Mutlaka alt kata koyacaksınız. Evet arkadaşlar, böreğim şahane oldu. Bakın ne kadar güzel pişti. Şimdi fırından çıkarıyorum. Soğuyunca servis yapacağım. Evet arkadaşlar, böreğim bir 15 dakika soğudu. Dilerseniz arkadaşlar bu susamlı çörek otlu bu şekilde tepside servis yapabilirsiniz. Arkadaşlar dilerseniz diğer yüzünü de kullanabilirsiniz. Bakın bu yüzü de bu şekilde su böreği gibi oluyor. Şimdi ben bir çıkarayım. Ben unlamayı unuttum arkadaşlar. Biraz unlarsanız bu hiç yapışmıyor. Yine de güzel çıktı bakın. İki yufkadan hazırlanan kolay böreğimi sizlere öneriyorum. Gerçekten 5 dakikada hazırlanıp çay demleninceye kadar hazır oluyor. Hepinize afiyet olsun. Böreğim hazır. Ben bu yüzünü kullandım. Dilerseniz bu yüzünü de kullanabilirsiniz. Sizin için kesiyorum. Tadım aşaması. Eğer bu güzel böreğimi beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenip yorum yazmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın. Lütfen Selvi'nin mutfağını izlemeye devam edin. Bakın arkadaşlar, sizin için şimdi tadıyorum. Şu güzelliği görmenizi istiyorum. Şu güzelliğe bakın. Aynı 5 dakikada su böreği, bol peynirli. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar, sizin için tadıyorum. Şu güzel böreğimi, dokusunu size göstermek istiyorum. Şu şekilde. Sizin için de bir lokma. Muhteşem. Su böreğini hiç aratmayan bir börek. Hepinize öneriyorum. Arkadaşlar şu güzelliğe bir bakar mısınız? 2 yufka ile 5 dakikada çay demlenene kadar su böreği tarifi. Buyurun. Hepinize afiyet olsun.